kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel motiflerin nasıl yapıldığını anlatmak, paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle birbirine ekleyerek ben bir çanta çalışması yaptım. Siz de hırkalar, bluzlar, dilediğiniz her türlü battaniyeler, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yapımı çok kolay olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Şayet böyle bir ip kullanacaksanız şimdi ben size daha farklısını göstermek istiyorum. Böyle bir ip kullanacaksanız orta kısmına da gerek kalmayacaktır. Yani aynı iple kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken Lanoso Alara isimli ipi kullandım. Çantamı yaparken. Dilediğiniz her türlü iple de yapabilirsiniz. Bir bluz çalışması veya böyle yazlık baharlık bir hırka çalışması yaparken kullanabileceğinizi göstermek amaçlı şöyle Kinet Mi isimli ipi kullanmak istedim arkadaşlar. Şimdi ben şöyle yapacağım. Ortasında ve kenarında beyaz olan ipi kullanacağım. Diğer kısmını, çiçek kısmını ise bu iple yapacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Önce bir tığım ise bu arada 1.70 milim. Bu ip için bu tarz bir ip kullanacaksanız arkadaşlar eliniz hangisiyle rahat ediyorsa onu kullanabilirsiniz ama ben bunda 2.5 milim tığ kullandım. Şu şekilde bir halka yapıyorum. Sihirli halka. Ve başlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ilk etapta. Sonra üzerine alıp içerisine arkadaşlarım 11 tane çakma sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve son bir tane daha 11. 11 tane yaptıktan sonra bunu sıkıştırıyorum. Sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırın arkadaşlarım. Daha güzel duruyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra geliyorum. Bakın şuradan giriş yaptım. Bu ipimi de alttan alayım. Ve birleştiriyorum. Ve diğer ipimi alıp hemen şöyle onu buraya bağlıyorum önce. Şekilde. Sonra buraya arkadaşlarım bununla 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Üzerine 2 doluyorum. Ve bu çıkarmış olduğum yani bağlamış olduğum ilmeğimin hemen aldığım yerden giriş yapıyorum. Bakın bu şekilde. Arkadan şu şekilde aldım. Ve 1, 2. Tekrar 2 doluyorum üzerine. Üçlü trabzanın ikisini yapıyoruz. Birini tığımızda bırakıyoruz. Şu biraz karanlık yaptı. Evet. Bu şekilde şimdi aldım ve bu şekilde birleştiriyorum. Araya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şu ipimi buradan kesebilirim artık. Evet. Şimdi arkadaşlarım yine üzerine 2 doluyorum. Hemen yanından bakın buradan giriş yapıyorum. Ve yine üçlü trabzanı ikili trabzan gibi yapıp birini burada bırakıyoruz. Tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde 3 tane bu şekilde birleştirdikten sonra 2 doladım. Birlikte çekiyorum. Araya 1, 2, 3 zincir. Şimdi bu şekilde yaparak her birine bir tane arkadaşlarım yaparak 12 tane yaprak yapalım ve gelelim. Evet, sonuncuyu da yaptım. Tam 12 tane oldu. 3 tane zincir çektim. Geliyorum hemen şu tepe noktasına giriş yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle bağladıktan sonra yine beyaz ipimi alacağım. Buradan tutturdum önce.
Sonra arkadaşlarım yine 4 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde alalım ki güzel dursun. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirden sonra üzerine 2 doluyorum. Kenar ve köşe olduğu için şöyle 1 ve 2. 2 tane üçlü trabzan yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. Bu defa 3 tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Normalde burada da üçlü trabzanımız olacak ama bir tanesi zincirimiz olduğu için 2 tane oraya yapmamız gerekiyor. Şöyle 2 ve 3. Şimdi bu ipimizi de buradan kesebiliriz. Şimdi arkadaşlarım bu birinci köşem oluyor. Üzerine alıyorum. Hemen yanındaki bakın 2 yaprağımın arasına giriş yapıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra hemen yanındaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra diğer bir köşemi yapacağım için üzerine 2 doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum 3 tane. Araya yine 2 zincir çekiyorum ve tekrar üçlü trabzan ile devam ediyorum 3 tane. Şimdi ikili trabzanlarla üçer tane dolduruyorum yine yan yana olan yerlerimi. Bunların arasında zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Direkt devam ediyoruz. Şimdi üçlü yine diğer bir köşeme geldim. Üçüncü köşem. Ve bu şekilde yine araları ikili trabzanlar ile dolduruyoruz. Ve son köşeyi de yine üçlü trabzanlarla tamamlıyoruz arkadaşlar. Son yerimi de yaptım. Bakın motifim tamamlanmış oldu. Bundan sonra buraya şu şekilde bağlıyorum. Bir zincirle sabitledikten sonra artık ipimi kesebilirim. Evet, bu şekilde motifimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi sadece 3 sıra arkadaşlar ve böyle bir güzellik ortaya çıkmış oluyor. Modelimde de gösterdiğim gibi çanta yapmıştım. Onda da gösterdiğim gibi böyle farklı iplerle batik ipler kullanabilirsiniz ya da böyle tek renk yani da iki renk iple de yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.